Herkese selamlar dostlar. Bugün gerçek bir canavarı bir araya getireceğiz. YouTube'da yapmış olduğum All Star Premium serisinin ikincisiyle karşınızdayım. Ve dostlar bugün tam 23.000 TL bütçeyle, yani aşağı yukarı 23.000 TL bütçeyle All Star Premium 2 isimli yeni projemi toplayacağım. All Star Premium 2 sistemler hava atmak amacıyla veyahut da çok ekstrem bir sistem toplayayım amacıyla dostlar üretilen sistemler değil. Şimdi bu sistemleri yapmamdaki en büyük amaç, zaten ben bunları yılda bir, maksimum 2 defa yapıyorum. All Star Premium 1'de ben yukarıdan bağlantı çıkacak All Star Premium 1'i izlemediyseniz izleyebilirsiniz. All Star Premium 1 sistemi ben kendime render PC'si olarak toplamıştım. Ve bugünse All Star Premium 2'yi toplamamdaki en büyük amaçsa Twitch'te yayınlara başlıyorum dostlar. Açıklama kısmında Twitch kanalımın linkini bırakıyorum. Oraya herkesi bekliyorum bak. Orada güzel güzel oyun oynayacağız. Muhabbet edeceğiz, soru soracaksınız, cevaplayacağım ve en güzeli ise bol bol sistem toplayıp bol bol da çekiliş yapacağım. Twitch'te beni takip eden bütün dostlarım oraya bekliyorum ki gerçekten çok eğlenceli ve kaliteli zaman geçireceğiz. İsterseniz Twitch kanalıma abone olun veyahut da takip edin, o size kalmış bir şey ama herkesi mutlaka orada istiyorum dostlar. Hayır, şimdi gelin All Star Premium 2 neymiş? Bu sistem bize ne sunabilir? Buna bakalım. Şimdi sistemimizin maliyeti aksesuarlarıyla birlikte 23.000 lirayı buluyor. Ben açıklama kısmında bütün ürünlerin linklerini vereceğim ve almak isterseniz açıklama kısmından orada istediğinizi alabilirsiniz. Ve ayrıyetten şunu düşündüm. Şimdi ben buradaki aksesuarlara ekstra para verdim ve buradaki RAM'i ben biraz abarttım. RAM'i abarttım, onun için açıklama kısmında ben bu sistemi almak isterseniz özellikle biraz daha kısılmış dostlar sistemin linkini vereceğim. Onu almanız hani sizin için daha mantıklı olabilir. Ben burada birazcık fantezi yaptım. Şimdi sistemin her bir parçasını özenle seçtim ki zaten buradaki GTX 1080 Ti'yi bulmak harbiden beni zorladı ya. Piyasada ekran kartı yok abi. Ucuzunu geçtim, artık 1080 Ti bile bulamıyorsunuz. Peki sistemde ne kullanmışım? Hızlı bir şekilde geçeceğim. Detaylarına değinmeyeceğim çünkü bu sistemi detaylıca tek tek bizim tarzımızla toplayacağım. İlk parçamız tabii ki de anakartımız. Anakart kısmında ben Threadripper bir işlemci kullanacağım için Threadripper bir anakart kullanacağım ve buradaki anakartımız Asus'un ROG Strix X399E Gaming isimli anakartı. Anakarta baktığımızda zaten Asus bize burada dolu dolu özellikleri sunmuş ve 4 kanallı RAM desteği bize sunabildiği gibi tam 4 tane de ekran kartı girişi bize sunabiliyor. Burada işlemci olarak Threadripper seçmemdeki en büyük sebep ise bize tam 16 çekirdek 32 threadle 1950X gerçekten çok yüksek bir performansı sunabilecek. Çünkü bu Twitch sistemi olacak aslında. Ben burada yeri gelecek oyun açacağım, yeri gelecek farklı program çalışacağım, yeri gelecek program çalışırken bir yandan da kayıt alacağım ve aynı anda neredeyse zaman gelecek 10 tane program çalışacak. İşte burada güçlü bir işlemciye ihtiyacım var ve Meltdown ve Spectra sorunuyla en az etkilenen AMD olduğu için burada Threadripper'ı kullanacağım ve ekstradan 64 tane PCI Express hattını bize X399 chipseti sunabiliyor. PCI Express hat sayısının 64 olması çok iyi çünkü Intel tarafında daha 64 hat sayısı bulunmamakta. İşlemciye geldiğimizde zaten daha demin konuştuk. 16 çekirdek 32 threadlik Threadripper 1950X gibi manyak bir işlemci kullanacağım. Gerçekten manyak. Ben de çok normal bir insan değilim. 1950X iyidir. Şimdi RAM kısmına geldiğimizde burada RGB bir RAM bulamadım. Şimdi çoğu insan diyecek abi G-Skill kullansaydın filan. Arkadaşlar ben burada bütün RAM slotlarımı doldurmak istemedim ki ileride upgrade yapabileyim. Çünkü ben sistemde 64 GB'lık RAM kullanacağım. 4x16 CL16 değerine sahip ve 3200 MHz'lik RAM'leri kullanacağım. G-Skill tarafında veyahut da Corsair'in tarafında RGB olarak bu tür kapasite bulunmuyor. Yani var ama Türkiye'de bulamadım kesinlikle. Onun için burada beyaz LED değildir, Corsair'in Vengeance RAM'lerini kullanacağım. Gönül isterdi ki burada RGB kullanalım. Çünkü anakartımız full RGB, ekran kartımız full RGB, burada kullandığımız sıvı soğutma full RGB ve kasamız da full RGB ama dediğim gibi bu kapasite için bazı şeylerden fedakarlık etmek zorunda kaldım. Corsair'in bu 64 GB'lık Vengeance RAM'leri de bizim için oldukça iyi bir performans zaten sağlayacak. Şüphemiz yok. Ve Threadripper işlemcimi soğutacak olansa Cooler Master'ın yeni çıkartmış olduğu Master Liquid ML240L RGB isimli 240 mm'lik sıvı soğutması. Burada pompa kısmı ve fan kısımları full RGB olarak karşımıza geliyor. Yine buradaki RGB düzeni biz Asus'un kendi Sync özelliğiyle, Aureo Sync özelliğiyle full olarak kontrol edebiliyoruz. Yani burada sistem bütünen Asus'un kendi Aureo Sync özelliğiyle senkronize bir şekilde çalışıyor ki bu zaten görüntü olarak videonun sonunda göreceğiz.
efsane bir görüntü sunacak. Peki Twitch sisteme can verecek olan ekran kartımız ne? Dostlar ben ekran kart tarafında GTX 1080 Ti tek bir kart kullanmayı tercih ettim. Benim için zaten fazlasıyla yeterli çünkü benim monitörüm 2K monitör olacak. Ve 2K monitörde ultra detaylarda 1080 Ti zaten şov yapacağı için ekstra olarak ben bu ekran kartımı dik tutacağım. Yani onun için sistemi SLI yapma gibi bir imkanım yok. Görüntü olarak da çok güzel bir sistem olmasını istiyorum ve onun için burada Cooler Master'ın ekran kartınızı dik takmanıza imkan tanıyan da holder'ı bulunuyor. Bu holder'la birlikte zaten sistem çok güzel bir görünüme sahip olacak. Ve burada GTX 1080 Ti'nin Asus tarafında Republic of Gamers serisinin Strix ekran kartını tercih ettim. Çünkü Strix overclock anlamında en yüksek frekansları bize sunabiliyor. Zaten ekran kartımızda Overclock Edition bir ekran kartı. Ve şimdi gelelim sistemde kullanacağım SSD'me. Şimdi SSD kısmında benim daha önce kullanmış olduğum Samsung'un 960 Evo M2 SSD'ni kullanacağım. Bu SSD'miz 1 TB kapasiteye sahip ve bize saniyede 3 GB okumayı ve saniyede 2 GB yazmayı sunabiliyor. Bu değerler zaten ciddi oranda efsane. Pro'ya gerek yok. Aslında Pro alacaktım ama Pro'yu bulamadım, stok bulamadım. Evo daha önce kullanmıştım ve aşırı memnundum. Dedim abi niye Evo kullanmıyoruz? Burada da Evo'yu tercih ettim dostlar. Ve gelelim sistemde kullanacağım depolama kısmına. Burada ise Seagate'in Barracuda Pro isimli Pro versiyon 4 TB'lık da hard diskini kullanacağım. Bu hard disk bize 7200 RPM hızında dönen bir performansı sunabilecek. Bu da benim depolama anlamında iyi bir performans alacağımı gösteriyor. Ve geldik böyle bir canavara elektrik verecek olan Power Supply'ımıza. Power Supply kısmında ise Cooler Master'ın yeni çıkartmış olduğu Master Watt 750 isimli 80 Plus bronz sertifikalı bir power supply. Benim için bu 750 Watt aslında yüksek. Böyle bir sistemi 500 Watt bile rahatlıkla çalıştırır ama ileride ne olur ne olmaz 750 Watt'lık 80 Plus bronz sertifikalı bir yarım modüler power supply tercih ettim. Gold veya Platinum alabilirdim ama dediğim gibi buradaki 750 Watt'lık power supply 80 Plus bronz sertifikasıyla benim için oldukça yeterli olacak dostlar. Fazlasını atan gerek yok. Şimdi piyasaya baktığımızda kasa anlamında bana bir efsane söyle derseniz ben size Cooler Master'ın Cosmos serisini gösteririm. İşte Cosmos serisi gerçek bir efsanedir. Cooler Master yakın zamanda Cosmos serisinin yenisini çıkardı. C700P isimli Cosmos'la karşınızdayım abi. Sistemde bunu kullanacağım ve bu kasanın beyaz şeritli olan bütün alanları aslında RGB. Yani kasanın dışarısı çok yumuşak ve çok temiz bir RGB aydınlatmayla karşımıza gelebiliyor. Ve buradaki kapaklarımızı zaten detaylara birazdan bakacağız toplarken. Bakın bu alan temperli cam ve buradaki kapaklar yana doğru açılıyor. Tam bu açıda buradan rahat gösterebilirim. Ya kasa felaket bir şey ya. Ve sistemde kullanacağım benim özelleştirmelerimden bir tanesi olan Thermaltake'in modlanmış Power Supply ek kabloları. Sistem içerisinde ben bu kumaş kaplı kabloları kullanacağım ve mavi siyah görünümle içeride güzel bir görünüm bize sunacak. Zaten bütün aşamaları size canlı canlı göstereceğim için bugün gerçekten çok iyi bir sistemin kuruluşunu hep beraber izleyeceğiz. Burada kabloyla ekran kartını dik tutma aparatı benim kişisel zevklerim dostlar. Eğer siz böyle bir sistem kuracaksınız bu iki aparatı almanıza pek de gerek yok. Ve şimdi gelelim şu canavarı ayağa kaldıralım. Ve dostlar şimdi gerçek manada canavarımızı inşa etmeye başlayabiliriz. Karşımızda X399 yani Threadripper uyumlu bir anakart bulunuyor. Anakartımız Asus'un ROG Strix X399e Gaming isimli bir anakart dostlar. Ve Asus'un zaten bu Strix serileri harbiden baya şık oluyor. Ve burada Threadripper'la birleşince müthiş bir güzelliği olacak dostlar. Şimdi güzel bir şekilde anakartımızı şu kutumuzdan bir alalım istiyorum. Abi içerisinden bir kullanım kılavuzu geliyor. Burada bakın RAM yerleşimleri bulunmakta. Buradaki RAM yerleşimlerini buradan bakarak size doğru bir şekilde takabilirsiniz ki bu gerçekten önemli. Ama geri kalanına baktığımızda çok da fazla aşırı derecede bizi ilgilendiren bir durum bulunmuyor. Bunu kenara alıyorum ve burada ise kasamızın birçok pin bağlantısını yapacağımız da aparat geliyor. Bunları kenara aldım. Burada birçok ıvır zıvır kelepçemiz, stickerlarımız bulunuyor ve ben stickerları zaten pek sevmiyorum. Bunun hakkında baya size söylemiştim ve öteki yanda burada M2 yükseltici vidalarımız bulunuyor. Driver diskimiz bulunuyor ve burada ise abi rahatsız etmeyin ne haliniz varsa görün bir etiketi bize Asus vermiş. Geçiyorum burada. SATA kablolarımız, kablo ve anakartımızın özelliği olan Wi-Fi AC burada antenlerimiz de bulunuyor. Tabii anakartın Wi-Fi AC'si desteği bulunuyor. Burada sadece antenimiz bulunuyor. Şöyle kenara alacağım.
Ve buradan başka ne çıkıyor abi? Arka holder bulunuyor dostlar. Burada ek olarak yüksek band genişliğine imkan tanıyan SLI aparatımız gelirken buradaki neymiş? Dostlar buradaki rakamlara bakarsak burada bizim M2 koruma kapağımız geliyor veyahut da pasif soğutma imkan tanıyan, çünkü burada 42 mm'lik, 60 mm'lik, 80 mm'lik ve 110 mm'lik burada rakamlar yazıyor. Bunları da şöyle kenara alacağım ve şimdi şu yakışıklı anakartı harbiden yakından görmek istiyorum. İşte Threadripper destekli Asus'un Strix anakart. Abi adamlar bu işi biliyor. Dostlar bu yakışıklıya yakından baktığımızda burada bizim tam 8 tane RAM girişimiz bulunuyor. Yani bu anakart toplamda 128 GB'lık RAM destekleyebildiği gibi burada gördüğünüz gibi 4 tane de ekran kartı girişi bulunuyor. Threadripper'ı seçmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi olan X399 chipsetinin Intel'e göre çok daha fazla PCI Express hattına sahip olması. Yani biz burada çok rahat bir şekilde arkadan görebileceksiniz abi. Bak. Burada 2 tane hattımız bize rahatlıkla X16 desteğini sunabiliyor abi. Burada Asus'un dostlar PCI Express hattını fazla bulmasıyla da buraya X4 PCI Express yuvası koyduğunu da görebiliyorsunuz abi. Bu güzel bir şey ve yine anakartımızın üzerinde tam şu alanda bir tane aktif fanımız bulunuyor. Bak tam bu alanı böyle MOSFET soğutucularıyla Asus korumuş ki yüksek overclock kapasitesini bize bu anakart sağlayabilecek abi. Ve şimdi gelin şu anakartımıza sistemimizi çekirdek manyen yapacak Threadripper 1950X'i şu alana güzel bir şekilde yerleştirelim abi. Ve AllStar Premium 2'nin beğeni dostlar Threadripper 1950X karşımızda abi. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Şimdi burada 1950X işlemcimize baktığımızda 16 çekirdek 32 thread ile karşımıza geliyor ve 40 MB'lık da ön belleği bulunuyor. Abi bu değerler bir işlemci için gerçekten müthiş değerler. Şimdi bu yavruyu buradan güzel bir şekilde çıkartmak istiyorum. Abi adamların yaptığı kutuya bakar mısınız? Efsane değil mi ya? Kutusu çok güzel. Burada stickerlarımız geliyor ama ben stickerları gerçekten sevmiyorum ve hoşlanmıyorum dostlar. Ve burada işlemci montajı için bir tane tornavidamız geliyor. Bunu da kenara aldım ve Corsair sıvı soğutma ile uyumlu aparatımız geliyor ki bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim soğutucumuz Cooler Master ve kendi zaten Threadripper aparatı bulunuyor. Bunları da şöyle kenara alacağım abi. Şimdi işlemcimi çıkartmak istiyorum. Dostlar tam şu alandan bak tam şöyle çeviriyoruz. Oba gel. Gel babaya gel babaya. Şunun güzelliğine bakar mısın abi? Şunun bir güzelliğine bakın ya. Şunu da aldık. Abi adamlar sanki bize bir mücevher açtırıyor ya. Amma kural yapmışlar şuraya. Çık işte karşımızda. 1950X. Dostlar Threadripper'da gördüğünüz gibi işlemcinin üzerine pin bulunmuyor. Anakartın üzerine pin bulunuyor. Yani burada montaj olarak biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ama montaj zaten çok ama çok basit. Hadi gelin dostlar şimdi 1950X'i anakartımıza güzel bir şekilde yerleştirelim. Dostlar Threadripper işlemcimizin montajı her ne kadar zor gözükse de aslında oldukça basit. Burada işlemcinin yanına bir tane tornavida geliyor. Biz bu tornavidayı bakın açmak için önce 3'ü sonra 2'yi sonra 1'in diye buraya yazmışlar abi. Yani biz buraları önce 3 numara burada, 2 numara burada ve 1 numara burada. Buradaki sıraya göre açacağız. Ve gördüğünüz gibi dostlar son vidamla da soket kapağını açmış bulunmaktayım. Aha. Şimdi bunu şuradaki mavi kısımları yukarı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Buradaki bak şunu buradan alıyorum. Abi burada müthiş bir pin dizilimi bulunuyor. Eğer buraya değerseniz anakartınız muhtemelen kullanılmaz bir hale gelecektir. Onun için aman buraya değmeyin dostlar. Dikkatli olun. Ve buraya işlemciyi montajlamak için öncelikle şuradaki bakın plastik var ya. Aynı bizim işlemcimizin plastiğine benzeyen bir plastik var. Bu plastiği buradan alacağız abi. Buradaki plastiği aldık. Daha sonrasında ise işlemcimizi buradaki mavi kısımların tam arasından geçirerek sürüyoruz. Ve güzel bir şekilde kapağımıza işlemcimiz oturdu. Aynen bu şekilde. Daha sonrasında ise bu şekilde aşağı doğru burayı bastırıyoruz. Aha da yuvaya oturdu bak. Tamamdır. Daha sonra bu kapağı bu şekilde indiriyoruz. Kapatmak içinse önce 1'i sonra 2'yi sonra 3'ü vidalamamız gerekiyor. Ve 32 threadlik 1950X işlemcimizi güzel bir şekilde Asus'un bu yakışıklı Strix anakartına yerleştirdik abi. Dostlar burada soğutucu montajımızı kasamızın içerisine yapacağım ben. Benim daha kolayıma geliyor. Şimdi yapmam gerekense güzel bir şekilde anakartımızda 64 GB'lık Corsair'ın RAM'lerini yerleştireceğiz. Ve dostlar şimdi sıra geldi. Corsair'ın Vengeance beyaz ledli RAM'lerimizi güzel bir şekilde anakartımıza yerleştireceğiz. Burada 2 tane kitim bulunuyor. 2x16 GB 3200 MHz'lik oldukça güçlü RAM'ler bize göz kırpıyor dostlar.
Toplamda tam 64 GB'ı biz anakart üzerinde kullanacağız. Ama öncelikle şu RAM paketlerimizden RAM'lerimizi güzel bir şekilde çıkartalım. Gönül isterdi ki dostlar RGB kullanalım ama Corsair'ın 4x16 GB'lık 3200 MHz'lik ne yazık ki RGB RAM'leri bulunmuyordu ama beyaz led'de oldukça şık bir görünüm bize sunacağı gibi burada zaten asli görevimiz yüksek performans. Şimdi gelin şu güzel RAM'lerimizi anakarta yerleştirelim abi. Hop şunlara bak. RAM'leri paketlerinden çıkarttım. Şöyle güzelce kenara alıyorum ve anakarta RAM'leri nasıl yerleştireyim bunu göstereceğim. Anakarta toplamda 8 tane RAM yuvası bulunuyor ve bunlar totalde tam 128 GB gibi kapasiteyi bize sağlıyor. Ben her bir RAM slotuna 16 GB RAM takacağım ve 4 tane RAM slotuyla 64 GB'lık kapasiteye ulaşacağım. Onun için ben burada 8 GB'lık 8 tane RAM slotu kullanmak istemiyorum dostlar ki ileride upgrade edebileyim. RAM'i bu slotlara yerleştirirken anakartım 4 kanal RAM desteği bize sunduğu için 2 tane sol kısma 2 tanesi sağ kısma takacağım. Ve bu yuvaları ise belli bir dizilime göre yerleştireceğim. Siz yine buradaki dizilim anakartın yanında gelen kılavuzdan öğrenebilirsiniz. Sağ kısımdan DIMM B1'i ve DIMM A1'i açıyorum. Sol kısımdansa DIMM C1'i ve DIMM D1 yuvasını buradan açtım dostlar. Şimdi buradaki alanları RAM'lerimi güzel bir şekilde yerleştirebilirim. Anakarta RAM'lerimizi yerleştirirken RAM'in pin kısmında bulunan boşluk ile anakartın RAM slotunda bulunan çıkıntı birbirine denk gelecek şekilde yani tam şu konumda yuvaya denk getiriyorum. Daha sonrasında iki kulaktan bastıracağım. Ve çıt seslerini duyduğunuz an slota RAM oturmuş demektir. Sol kısmına geldiğimiz zamansa dostlar buradaki yön değişecek. Bakın bu sefer çentik kısmı bu şekilde gelecek konumda yerleştirmemiz gerekiyor. Yani buranın ters şekline çevirdik. Ve buradaki iki kulağa bastırıyorum. Ve son RAM'in montajıyla da 64 GB gibi yüksek devasa bir RAM kapasitesini anakart üzerinde görmüş olduk dostlar. Şimdi gelin anakart üzerine M.2 SSD'mizin montajına geçelim. Ve sırada programları ve işletim sistemini kuracağımız SSD'miz dostlar. Burada Samsung'un 960 Evo M.2 SSD'sini kullanacağım abi. 1 TB'lik kapasiteyle bizi zaten uzun süre götürecek dostlar. Şuradan güzel bir şekilde şunu açmak istiyorum. Kullanım kılavuzu geliyor. Bunu kenara alıyorum ve SSD'miz burada bizi selamlıyor. Şimdi güzel bir şekilde anakartımıza M.2 SSD'mizi yerleştirebiliriz. Şimdi M.2 SSD'mizi Asus'un Strix X399e Gaming anakartına montajlamak istediğinizde ilk etapta burada M.2 SSD yuvası göremezsiniz. Çünkü Asus buradaki soğutucu bloğun altına M.2 SSD yuvasını koymuş ki siz buradaki soğutucu blokla temas sayesinde M.2 SSD'mizin serin kalmasını ve performansını korumasını sağlayabiliyorsunuz ki bu gerçekten önemli bir detay. Çünkü M.2 SSD'lerin ısısı arttığı zaman yazma ve okuma hızları düşüyor dostlar. Şimdi gelin M.2 SSD'miz için öncelikle buradaki soğutucu bloğu çıkartalım. Son videomu da çıkarttım ve belirtmek istiyorum ki Asus'un buradaki soğutucu bloğun arayüzü gözü de RGB özelliğine sahip. Şimdi soğutucu bloğumu buradan çıkartıyorum. Bakın soğutucu bloğun hemen altında termal pad bulunuyor. Buradaki M.2 SSD'mizi bu alana değdireceğiz ki ısı akışı bu alanda sağlansın. Şimdi M.2 SSD'mi bu alana uygularken gördüğünüz gibi 80 mm'lik standarda uygun. Biz buradaki 80 mm'ye takılı olan vidayı öncelikle çıkartacağız. Buradaki vidamı alıyorum ve daha sonrasında dostlar şu alana bakın tam şu şekilde hafif yukarı çapraz ileriye doğru ittiriyorum. Yuvaya oturdu ve daha sonrasında ise bu alandaki boşluğa denk getiriyorum ve şu küçük vidamla SSD'mi sabitleyeceğim. Ve vidamı sıkmakla da M.2 SSD'mi anakartıma montajlamış oldum. Şimdi ise buradaki soğutucu arayüzü gözünü bu alana yerleştireceğim. Bakın tam termal pad M.2 SSD'me değiyor ve pasif bir soğuma yapmasına imkan tanıyor. Ve M.2 SSD'nin montajı da son vida ile tam anlamıyla bitti. Gördüğünüz gibi M.2 SSD'nin anakartımın üzerine gizli bir şekilde montajlandı. Şimdi gelin yaptığımız işlemlere genel olarak şöyle bir bakalım. Şimdi bu aşamaya kadar yaptıklarımızı bir göz gezdirelim. Threadripper anakartımız olan Strix X399e Gaming isimli anakartımıza işlemcimiz olan 1950X'i güzel bir şekilde yerleştirdik. Daha sonrasında ise bu alanlara 64 GB'lık 3200 MHz CL16 değerindeki Corsair'ın Vengeance RAM'lerini bu alanlara yerleştirdik. Ve hemen altında ise bu alana ise soğutucumuzu kaldırıp Samsung 960 Evo 1 TB'lık SSD'mizi bu alana güzel bir şekilde yerleştirdik. Şimdi ise yapmamız gereken
kasanın içerisine geçmek ve daha sonrasında ise kasamızın içerisinde güzel bir şekilde montajımıza bakacağız. Ama öncelikle gelin kasayı bir görelim. Bakalım sistemde kullanacağımız Cooler Master'ın bu efsane serisi olan Cosmos'un C700P isimli kasası bize neler sunuyor? Şimdi buna geçiyoruz. Ve kasamızın içerisine parçalarımızı yerleştirmeden önce kasaya şöyle güzel bir şekilde bakalım. Kasa Cooler Master'ın C700P isimli Cosmos serisine ait bir kasa ki Cosmos serisi gerçekten efsane oluyor ve böyle güzel bir sistemde böyle güzel bir kasayı kullanmak da oldukça zevkli. Şimdi kasamızın şuradaki iki yan kapağını bu şekilde yana doğru açabiliyoruz ki burada Cooler Master sağ alandaki kasamızın kapağını bize temperli cam olarak sunuyor ki buradaki temperli cam da oldukça kuvvetli. Saydamlığa geldiğimizde burada koyu saydam bir alan bulunuyor ve kasanın içerisindeki donanımları net bir şekilde görebiliyoruz. Sağ kısma geldiğimiz zaman ise benim sağıma geldiğimizde burada ise temperli bir cam bulunmuyor. Normal düz metal bir kapağımız bulunuyor ve buradaki ön alanı da bu şekilde açıp veyahut da komple çıkartabiliyoruz. Burada bir tane kontrolü bulunuyor. Buradaki kontrolle baktığımızda farımızın hızını ayarlayabiliyoruz. RGB aydınlatmamızı ayarlayabiliyoruz. Kasamızda bulunan beyaz şeritlerin hepsi bize yumuşak bir RGB görüntüsünü sunabiliyor. Bu üstte bulunuyor, önde bulunuyor ve alt kısımda RGB aydınlatmayı bize sunduğu gibi çok güzel bir görüntüyü net bir şekilde bize gösteriyor. Zaten birazdan biz bunlara canlı canlı bakacağız. Ve kasamızın ön kısmında 4 tane USB 3.0 alanı bulunurken yine anakartımızda bulunan destek sayesinde kasamızın öndeki tam orta alandaki Type-C 3.1'i biz bu kasa üzerinde kullanabileceğiz. Bunlar gerçekten çok güzel özellikler dostlar. Ve şöyle kapağımızın birini kapatıyorum. Bu açık kalsın ve kasamızın iç kısmına geldiğimizde kapansana. Okay. Kasamızın iç kısmına geldiğimizde burada bizi oldukça geniş bir alan karşılıyor ve bu kasanın içerisine biz ekran kartı boyut olarak istediğimizi rahat bir şekilde takabileceğiz ve burada bulunan cover kapakları siz çıkartabiliyorsunuz ama buradaki kablo görünümü var ya onun kötü gözükmesini engellemek adına buradaki cover kapaklarını da tutabilirsiniz ve buralarda metal. Ki kasamızın sağlamlığına geleceğimiz zaman hani konu Cooler Master olunca acayip sağlam. Ve şimdi gelin kasamızın içerisine sistemi güzel bir şekilde yerleştirmek adına ilk önce buraya power supply'ımızı montajlayalım. Ve sıra geldi sistemimizde kullanacağımız power supply'ımıza. Power supply kısmında ise Cooler Master'ın Master Watt 750 isimli power supply'ını kullanacağız. Bu power supply 750 wattlık 80 Plus bronze sertifikalı bir power supply ve Cooler Master bu ürüne tam 5 yıl garanti veriyor abi. Şimdi gelelim güzel bir şekilde power supply'ımızı şu kutudan kurtaralım abi. Buradan yarı modüler power supply'ımızın modüler kabloları geliyor. Bunları kenara alıyorum ve burada bir tane fişimiz geliyor. Bunu da kenara aldım ve power supply'ımız burada bize göz kırpıyor. Şöyle güzel bir şekilde çıkartmak istiyorum. Dostlar gördüğünüz gibi 12 santimetrelik fan ile güzel bir soğutma yapacak ve burada modüler girişleri görebiliyorsunuz ve bu power supply'da sevdiğim bir nokta ise bakın 750 wattını da 12 voltluk tek kanaldan bize sağlayabiliyor. İşte bu gerçekten çok ama çok iyi bir değer. Ve buradaki 80 Plus bronze sertifikası bizim için enerji tasarrufu anlamında da oldukça yeterli olacağı gibi istersek ileride biz SLI yapabiliriz buradaki power supply'ımızda ama ben zaten Twitch için tek başına 1080 Ti ekran kartını fazlasıyla yeterli buluyorum ki zaten sistemde ekran kartımızı dik takacağımız aparat kullanacağımız için ikinci bir 1080 Ti takma imkanımız da zaten bulunmuyor. Şimdi gelin güzel bir şekilde power supply'ımızı kasamıza montajlayalım. Ve şimdi kasamızın içine power supply'ımızı yerleştirebiliriz. Tam şu alanda Cooler Master bize power supply için bölüm bırakıyor. Bakın alt taraf boş, bu sayede daha iyi bir hava akışı sağlayacağı gibi tam power supply'ın geleceği kısımlarda ise kauçuk yüzey bulunuyor. Bu sayede fanın oluşturmuş olduğu o titreşimden doğan sesi buradaki kauçuklar emmiş oluyor. Şimdi bu alana power supply'ımızı yerleştirebiliriz. Bakın tam bu konumda Master Watt 750 düz bakacak şekilde bu alana power supply'ımızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Şimdi ise vidalayarak sabitleyeceğiz. Power supply'ımızın yanına gelen bu 4 adet vidayı kullanacağız. Ve son vidamızda da power supply'ı kasamıza montajladık. Şimdi gelin kasamızın içerisine anakartımızı yerleştirelim. Kasamızın içerisine anakartımızı montajlarken öncelikli olarak anakartımızın yanında gelen arka koruma braketini bu alana yerleştireceğiz. Daha sonrasında ise anakartımız için gerekli olan yükseltici pirinç ayakları buralara montajlayacağız. Ve son çıt sesini duyduk. Anakartımızın arka koruma braketi kasamızın üzerine güzel bir şekilde montajlandı.
Ve anakartımızın destek ayaklarını güzel bir şekilde kasamızın üzerine montajladık. Şimdi ise anakartımızı yerleştirebiliriz. Dostlar şimdi güzel bir şekilde kasamızın içerisine anakartımızı yerleştirebiliriz. Hemen buradaki giriş çıkış birimleri için hazır alanlara denk gelecek bir şekilde kasamızın içerisine montajlayacağız. Şu anda yuvaya tam olarak denk geldi. Burada ise yapmamız gereken şuradaki alandan, yani tam orta kısımdan bir tane vida vurarak anakartımızı sabit bir şekilde tutmak. Şu anda anakartımız hem giriş çıkış birimleri hem de orta alana bir tane vurduğumuz vidayla sabit bir şekilde duruyor. Şimdi ise daha rahat bir şekilde anakartımızı komple kasaya montajlayabiliriz. Ve son vidamızda da anakartımızı güzel bir şekilde kasamızın içerisine montajladık. Şimdi ise 3D Pro işlemcimizin üzerine sıvı soğutmamızı yerleştirelim. Ve sıra geldi şimdi Cooler Master'ın sıvı soğutmasına yakından bakmaya. Burada Cooler Master'ın Master Liquid ML240L RGB isimli sıvı soğutmayı sistemde kullanacağız dostlar. Bu Cooler Master'ın en yeni, en güncel sıvı soğutması. En büyük özelliği ise burada pompa kısmından fanlarına kadar full RGB ile karşımıza geldiği gibi. Aha bak burada Ario Sync damgasını görebiliyorum. Yani siz yine anakart, ekran kartı ve burada sıvı soğutmamız senkronize bir şekilde aydınlatmasını Ario Sync üzerinden kontrol edebileceğiz. Yani tüm sistem aydınlatma, RGB aydınlatma anlamında senkronize bir şekilde çalışacak. Şimdi gelin şunu bir kutusundan çıkartalım. Şöyle kenara alıyoruz. Burada radyatörümüz ve pompamız bize göz kırpıyor. Şöyle kenara çekeceğim. Burada RGB Cooler Master'ın 12 santimetrelik fanları bulunuyor. Radyatörümüz komple 240 milimetrelik bir radyatörden oluşuyor. Şunları da şöyle kenara aldım. Burada montaj aparatlarımız çıkıyor ve önemli bir nokta ise Cooler Master bunun yanında 3D Pro için montaj kiti vermiyor. Çünkü 3D Pro çok üst seviye bir işlemci olup herkesin alamadığı bir işlemci olmasından ötürü Cooler Master bunun içerisine 3D Pro aparatı vermiyor. Onun için siz böyle bir sıvı soğutma alıp 3D Pro'da kullanmak istiyorsanız şöyle bir aparatı da ekstradan almanız gerekiyor. Bu aparatın ismi ise TR4 olarak geçiyor. Cooler Master'ın kendi kiti. Şunları şöyle kenara aldım ve içerisinden kullanım kılavuzu ıvırı zıvırı çıkıyor. Şimdi gelin güzel bir şekilde sıvı soğutmaya yakından bakalım. Şimdi gelin radyatör kısmına RGB fanlarımızı yerleştirelim ve daha sonrasında ise güzel bir şekilde sisteme sıvı soğutmamızı montajlayalım. Ve son vidamızda da dostlar fanlarımızı güzel bir şekilde radyatörümüzün üzerine montajladık. Şimdi buradaki güç bağlantılarını tek bir 4 pinlik bağlantıya dönüştüreceğim. Onun için de kutunun içerisinden gelen şu aparatı kullanıyorum. Ve anakartımın üzerinde gereksiz kablo kalabalığını bu şekilde önlemiş oldum. Ve yine kablo kalabalığını önlemek ve RGB densini arttırmak için yine paket içeriğinden gelen Cooler Master'ın bir RGB porta 3 tane fan bağlamanıza imkan tanıyan bu aparatı kullanacağım. Onun için yine paket içeriğinden gelen şu ara parçaları kullanacağım. Bağlantımı gerçekleştirdim. Bu sayede anakart üzerine fazla yer işgal etmeden tek port üzerinden fanlarıma RGB efektini vermiş olacağız. Şimdi gelin bu güzel sıvı soğutmayı sisteme yerleştirelim. Dostlar öncelikle sıvı soğutmamızın radyatör kısmını bu alana montajlayacağım ki işimiz daha kolaylaşsın. Çünkü pompa kısmını montajlayıp daha sonrasında radyatörü montajlamak biraz daha zor oluyor. Onun için kasamızın üstündeki şu alanı buradan çıkartıyoruz. Çok basit bir şekilde aldık ve daha sonrasında ise radyatör kısmımızı buraya yerleştireceğiz. Ve kasamızın üst bölmesine radyatörümüzü güzel bir şekilde montajladık. Şimdi ise buradaki pompa kısmını işlemcimizin üzerine yerleştirebiliriz. 3D Pro işlemcimizin üzerine sıvı soğutma pompasının montajını yapmak oldukça basit. Bu alana termal macun süreceğiz ve daha sonrasında ise direkt pompamızı alacağız ve şu alanlardan sıkıp vidalayacağız. Dostlar 3D Pro işlemcimizin yüzey alanı oldukça geniş olduğu için bu kadar termal macun sürmemiz yeterli. Çünkü işlemci pompamızın alt kısmı gördüğünüz gibi kare değil yuvarlak. Ve buradaki jelatini buradan alıyorum. Bu çok önemli. Ve burada işlemcimize göre sıvı soğutmamızın pompasının daha küçük ve yuvarlak olması nedeniyle buradaki termal macun oranımız bizim için fazlasıyla yeterli. Şimdi ise montajlayabiliriz. Sıvı soğutmamızın vidalarını sıktığımız zaman oradaki termal macun daha da iyi
Ve son vidamızı sıkarak da gördüğünüz gibi sıvı soğutma montajımızı tam anlamıyla gerçekleştirdik. Buradaki kablo bağlantılarını ise videomuzun en son dakikalarında kablo montaj kısmında yapacağız. Ve şimdi sistemin canavarı GTX 1080 Ti'yi bu alana yerleştirebiliriz. Ve gelelim sistemimizin gerçek kahramanı, o da GTX 1080 Ti. Abi Nvidia gerçekten öyle güzel bir kart yapmış ki 4K'da bile çok yüksek FPS'leri görebildiğimiz gibi ben zaten bu TV sistemi 2K için kullanacağım ve burada 1080 Ti benim için çok fazlasıyla yeterli olacak. Burada Asus'un ROG serisinden Strix ekran kartını tercih ettim. Zaten Asus bu özellikle Strix ekran kartlarında çok yüksek frekans değerlerini sunduğu için piyasanın aslında en hızlı kartlarından bir tanesine sahip olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi gelin kartımızı şu kutunun içerisinden bir çıkartalım. Kartı kutumuzdan çıkartıp şuradaki kitapçıda alıyorum. İçerisinde ıvır zıvır diskler bulunuyor. Bunlara da geçiyorum. Buna ihtiyacımız yok. Ve burada bizi 1080 Ti Strix ekran kartımız karşılıyor. Ve şurada dönüştürücü kablomuz bulunuyor ve kablo toplayıcı, yine ROG'nin burada logosu bulunan bir tane kablo toplayıcı bize Asus tarafından verilmiş. Bunları da kenara aldığımda işte benim bebeğim burada abi. Ve şimdi gelin bu güzel yakışıklı sistemi güzel bir şekilde yerleştirelim. Ekran kartımızı kasamın içerisine yerleştirirken öncelikli olarak ekran kartımı dik tutacağım. Cooler Master'ın bu holder'ını bu alana yerleştirmem gerekiyor. Holder'da bulunan bu PCI Express uzatıcıyı şu alana takmamız gerekiyor. Ve yuvaya oturdu. Daha sonrasında ise şu bölgeye holder'ı yerleştiriyoruz. Ve aparatımızın son vidamızı da güzel bir şekilde bu alana yerleştirdik. Şimdi ise GTX 1080 Ti Asus ekran kartımızı buraya oturtturabiliriz. Ve şimdi ekran kartımız GTX 1080 Ti'yi bu alana yerleştirebilirim. Hafiften şu aparata alttan destek veriyorum ve daha sonrasında ise yuvaya oturtturacağım. Evet, yuvaya denk geldi ve şu kısımdan bastırıyorum. Ve gördüğünüz gibi GTX 1080 Ti bu bölgeye oturdu dostlar. Ve buradaki kablo montajını ise zaten ilerleyen dakikalarda yapacağız ama ben kasaya öncelikle bu ekran kartımı bir vida ile sabitleyeyim. Ve güzel bir şekilde kasaya da montajlanmış oldu. Soranlar olacaktır, bu uzatıcı aparat performans düşüklüğüne sebep oluyor mu diye. Dostlar çok az, yani %0.5, %1 gibi seviyelerinde bir FPS düşüklüğüne sebep oluyor. Bu da önemsenecek bir değerdi. Rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim sistemin hard disk montajına. Ve sıra geldi son parçamızın montajı. O da Seagate'in 4 TB'lık Barracuda Pro isimli hard diskini. Ama öncelikle burada bir tane hazne benim için fazla. Bunu buradan sökeceğim, bunu da buradan sökeceğim ve bunu alt kısma montajlayacağım. Bu şekilde daha temiz ve daha iyi bir hava sirkülasyonu iç alanda olacak. Ve son haznemizi de çıkarttık. Kasa içerisindeki bu alanların sökülebiliyor olması oldukça iyi. Şimdi bu alana hard diskimizi yerleştirelim ve daha sonrasında şu alt kısma bunları montajlayacağım. Ve hard diskimizin montajı ile sistemimizin içerisine bütün parça bağlantısını gerçekleştirdim. Şu anda eksik olan sistemdeki kablo bağlantıları. Şimdi gelin güzel bir şekilde sistemimizin kablolamasını yapalım ve en sonunda sistemi bir çalıştıralım. Bakalım bize nasıl bir tepki verecek, hepsini görmeye geçelim. Ve en nihayetinde sistemimize bütün donanım parçalarını taktım ve sıra geldi sistemimizin bu donanım parçalarına elektrik vermeye. Burada ise MasterWatt 750'nin gerekli olan bütün modüler kablolarını buradan çıkartacağım ve güzel bir şekilde buraya takacağım. Bunları taktıktan sonrasında ise içeriye güzel bir kablolama yapacağım ve kabloların ucuna Thermaltake'in sıvı kablolarını takacağım dostlar. Ve bu şekilde kasanın içerisinde güzel ve şık bir görünüm olacak. Ve şimdi gelin isterseniz fazla konuşmayalım ve sistemin güzel bir şekilde kablo bağlantılarını gerçekleştirelim.
Ve en nihayetinde dostlar All Star Premium 2 toplamayı başardım. Ya bu sistemi toplamak benim tam 3 günümü aldı. Yani çift kamera çekim yapıyorum ya, sağdan çek soldan çek, beni bayağı yordu. Üstümü de çıkartmadım ki videonun düzeni bozulmasın, yani üst farklı art farklı gibi olmasın diye 3 gündür daha bir üstümü çıkartmıyorum ve All Star Premium 2 siz bugün belki yarım saatte izleyeceksiniz ama 3 gündür bununla uğraşıyorum ve en sonunda alnımızın akıyla All Star Premium 2 en şık ve en güzel haliyle dostlar kurmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gelin başarımızın sonunda şu sistemi artık bir çalıştıralım ve BIOS ekranını görmek istiyorum. Ve tuşuna basıyorum. Bismillah ve bastım. Abi şunun renklerine bakar mısın? Her şey şu anda full olarak çalışıyor. İçerisi full, gayet iyi bir şekilde çalışıyor dostlar ve şimdi BIOS'u görürsek bizden kralı yok abi. Aynen, BIOS'u da gördük. Şu kapaklarımı kapatacağım. Burada tam 65 GB'lık kapasiteyi BIOS okumuş. Bu 64 GB'ın küsuratı var ya, onları yuvarlamayla 65 GB'ı da geçiyor. Devasa bir RAM ve burada Threadripper 1950X 16 çekirdek ve 32 thread ile bize göz kırparken hemen şuradan bir hard disklerime bakmaya çalışacağım. SSD'im. Hepsi dostlar okunmuş. Aynen hepsi bakın burada 960 EVO ve 4 TB'lık da hard diskim bizlere göz kırpıyor. Şimdi bu sistemi boot edemeyeceğim çünkü SSD'mizde bir işletim sistemi bulunmuyor. Bu sistemin ikinci bir videosu gelecek, o da oyun videosu ve bu oyun videosunda 2K ve 4K'da oyun testleri yapacağım. Ve ayrıca Twitch'te kullanacağım ekipmanların da bir videosu gelecek, onları size göstereceğim ki burada klavyesinden belki de oyuncu koltuğuna kadar merak edenlere bunları tek tek göstereceğim. Ve ayrıca açıklama kısmında Twitch kanalımın linkini bırakıyorum. Herkesi oraya mutlaka bekliyorum abi. Gerçekten baya eğleneceğiz ve donanım arşivinin sohbetini, muhabbetini de oraya yansıtmaya çalışacağım ki gerçekten baya eğleneceğiz. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda çok büyük bir emek vardı dostlar ve en nihayetinde sizlerin takdiriyle de böyle güzel bir sistemi de en nihayetinde bugün kurmuş oldum. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.